Ders 1. Paten komiktir. Hey Anna, bu paten yapmak ve yamaçtan aşağı kaymak çok eğlenceli. Biliyorum. Değil mi? Kendimi çok heyecanlı ve enerji dolu hissediyorum. Ben de. Bu birkaç tatil gününde tekrar yapmak için sabırsızlanıyorum. Kesinlikle. Çok heyecan verici bir aktivite ve karlı manzara heyecana katkıda bulunuyor. Katılıyorum. Kış havasının tadını çıkarmak ve eğlenmek için harika bir yol. Denemeye karar verdiğimize sevindim. Kesinlikle tatilimizin en önemli özelliği. Kesinlikle. Burada zamanımızı en iyi şekilde değerlendirelim ve daha harika maceralar yaşayalım. Kesinlikle, John. Zaten bir sonraki paten seansımızı dört gözle bekliyorum. Beni de sayın. Bu tatilde unutulmaz anılar yaşatacağız. Ruh bu. Heyecanı devam ettirelim ve her andan en iyi şekilde yararlanalım. Kesinlikle, Anna. Harika zaman geçirelim. Ders 2. Markete gidiyorum. Merhaba Anna, markete gidiyorum. İhtiyacınız olan özel bir şey var mı? Merhaba John. Evet, birkaç temel ihtiyacımız azalıyor. Sütü ve yumurtaları unutma. Not edildi, Anna. Sütü ve yumurtaları aldığımdan emin olacağım. Başka bir şey var mı? Ekmeğimiz de azalıyor. Lütfen bir somun alır mısın? Tabii ki, Anna. Listeye bir somun ekmek ekleyeceğim. Almam gereken başka bir şey var mı? Şimdilik hepsi bu kadar olmalı John. Yiyeceklere yardım ettiğin için teşekkür ederim. Hoş geldin, Anna. Listedeki her şeyle birazdan döneceğim. Harika. Yemeğimiz için diğer malzemeleri hazırlamaya başlayacağım. Yakında görüşürüz John. Yakında görüşürüz Anna. Sütü, yumurta ve ekmeği unutmamaya özen göstereceğim. Ders 3. Ne kadar getirebileceğim konusunda bir sınır var mı? Merhaba Anna, bir gezi planlıyorum ve bagaj limitini sormak istedim. Ne kadar getirebileceğim konusunda bir sınır var mı? Merhaba John. Evet, seyahate getirebileceğiniz bagaj miktarında genellikle bir sınır vardır. Anlıyorum. Sınır tüm hava yolları için aynı mı yoksa değişiyor mu? Bagaj limiti havayoluna ve sahip olduğunuz bilet türüne bağlı olarak değişebilir. Peki, uçuşum için belirli sınırın ne olduğunu nasıl bilebilirim? Bagaj limitleri ile ilgili bilgileri genellikle havayolunun web sitesinde veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek bulabilirsiniz. Bu mantıklı. Belirli uçuşum için sınırı belirlemek için havayolunun web sitesini kontrol ettiğimden emin olacağım. Bu iyi bir fikir, John. Bilgilendirilmek ve hazırlıklı olmak her zaman daha iyidir. Paketleme için genel bir kural var mı? Mesela, ne kadar makul bir miktar olarak kabul edilir? Makul miktarda bagaj genellikle havayolunun boyut ve ağırlık kısıtlamalarına uyan bir bavul veya çanta içerir. Paketlerken bunu aklımda tutacağım. Sınırı aşmak ve herhangi bir ek ücret veya sorunla karşılaşmak istemiyorum. Verimli bir şekilde paketlemek ve gereksiz eşyalardan kaçınmak kesinlikle iyi bir uygulamadır. Bilgi için teşekkürler Anna. Sınırlar dahilinde paketlemeyi ve sorunsuz bir seyahat deneyimi yaşadığımdan emin olacağım. Hoş geldin, John. Harika bir yolculuk yapın ve seyahatlerinizin tadını çıkarın. Ders 4. Japonya'daki manzaraların harika olduğunu duydum. Merhaba Anna, bir tatil planlamayı düşünüyordum.
Japonya'daki manzaraların muhteşem olduğunu duydum. Merhaba John, kesinlikle haklısın. Japonya çarpıcı manzaraları ve doğal güzelliği ile tanınır. Her zaman kiraz çiçeklerini tam çiçek açmış görmek istemişimdir. Nefes kesici olduklarını duydum. Ah evet, Japonya'daki kiraz çiçekleri gerçekten görülmesi gereken bir manzara. Manzara çok canlı ve pitoresk hale geliyor. Sadece hayal edebiliyorum. Doğanın güzelliğine bu kadar eşsiz bir şekilde tanık olmak inanılmaz bir deneyim olmalı. Kesinlikle öyle, John. Kiraz çiçekleri büyülü bir atmosfer yaratır ve baharın gelişini gösterir. Japonya'da kiraz çiçeğini izlemek için tavsiye edebileceğiniz belirli yerler var mı? Kiraz çiçekleri için bazı popüler yerler arasında Kyoto, Tokyo ve Nara bulunur. Güzel parkları ve bahçeleri var. Kulağa harika geliyor. Japonya seyahatimi planlarken bu yerleri güzergahıma dahil ettiğimden emin olacağım. Eminim manzaraları keşfederek ve kendinizi Japon kültürüne kaptırarak harika zaman geçireceksiniz. Gerçekten dört gözle bekliyorum Anna. Görüşlerinizi ve önerilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hoş geldin, John. Umarım Japonya'da unutulmaz bir deneyim yaşarsınız ve kiraz çiçeklerinin güzelliğinin tadını çıkarırsınız. Bunun için minnettarım Anna. Döndüğümde sizinle paylaşmak için güzel fotoğraflar çekeceğimden emin olacağım. Ders 5. Aklınızdaki herhangi bir varış noktası var mı? Merhaba Anna, bizim için tatil seçeneklerini arıyordum. Aklınızdaki herhangi bir destinasyon var mı? Merhaba John. Ben de biraz araştırma yapıyorum. Bütçemiz dahilinde çeşitli seçenekler var. Bunu duymak harika, Anna. Paranın karşılığını sunan bir destinasyon bulmak önemlidir. Kesinlikle, John. Bazı uygun fiyatlı plaj yerleri ve ayrıca birkaç doğal dağ inziva yeri buldum. Plaj destinasyonları kulağa rahatlatıcı geliyor ve dağ inziva yerleri ferahlatıcı bir manzara değişikliği sağlayacaktır. Katılıyorum John. Rahat bir plaj tatili mi yoksa maceralı bir dağ kaçamağı mı istediğimize bağlı. Her seçeneğin artılarını ve eksilerini tartalım. Bulduğunuz plaj destinasyonları nelerdir? Meksika ve Tayland'da bazı uygun fiyatlı seçenekler buldum. Güzel plajları ve çeşitli aktiviteleri var. Meksika ve Tayland kulağa çekici geliyor. Peki ya dağ inzivaları? Belirli bir yer var mı? Evet, İsviçre Alpleri ve Colorado Rockies'te bazı bütçe dostu seçeneklerle karşılaştım. Muhteşem manzaralar ve açık hava maceraları sunarlar. İsviçre Alpleri ve Colorado Rockies, doğal ve maceralı bir deneyim sağlayacaktır. Zor bir seçim. Gerçekten öyle, John. Tercihlerimizi ve sahip olmak istediğimiz deneyim türünü göz önünde bulundurmalıyız. Haklısın Anna. Birlikte tartışmak ve karar vermek için biraz zaman ayıralım. Yaklaşan tatilimiz için heyecanlıyım. Ben de, John. Hem arzularımıza hem de bütçemize uyan mükemmel bir yer bulacağımızdan eminim. Katılıyorum, Anna. Her şey doğru dengeyi bulmakla ilgili. Seçeneklerimizi araştırmaya ve tartışmaya devam edelim. Bir plana benziyor, John. Sizinle harika bir tatil planlamayı dört gözle bekliyorum. Ders 6. Yalnız bir maceraya çıkmayı düşünüyordum. Merhaba Anna, yalnız bir maceraya çıkmayı düşünüyordum. Bunu nasıl planlayabilirim?
Merhaba John. Bu heyecan verici geliyor. Yalnız bir macera planlamak için hedefinizi araştırarak başlayabilirsiniz. Hedefi araştırmak mantıklı. Araştırmam sırasında aramalıyım bazı önemli şeyler nelerdir? Yerel kültür, turistik yerler, güvenlik ipuçları ve gerekli seyahat belgeleri hakkında bilgi aramalısınız. Bu yardımcı oldu, Anna. Hedefimi tamamlamadan önce gerekli tüm bilgileri topladığımdan emin olacağım. Harika, John. Hedefinizi seçtikten sonra seyahatiniz için ayrıntılı bir güzergah oluşturabilirsiniz. Bir güzergah hazırlamaya nasıl devam etmeliyim? İzlemem gereken belirli adımlar var mı? İlk olarak, varış noktanızdaki ziyaret edilmesi gereken yerleri ve etkinlikleri belirleyin. Sonra, her cazibe için zaman ayırın ve günlük programınızı planlayın. Anlıyorum. Bu yüzden beni en çok ilgilendiren yerlere ve etkinliklere öncelik vermeliyim. Aynen öyle, John. Esnek bir güzergah oluşturmak, solo maceranızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır. Yalnız bir gezi planlarken göz önünde bulundurmam gereken başka önemli hususlar var mı? Evet, seyahatiniz için konaklama seçenekleri, ulaşım ve bütçeleme hakkında düşünmek önemlidir. Konaklama, ulaşım ve bütçeleme anladım. Kaynaklarımı buna göre planladığımdan ve tahsis ettiğimden emin olacağım. Bu akıllıca bir yaklaşım, John. Önceden planlama yapmak, sorunsuz ve keyifli bir solo macera geçirmenize yardımcı olacaktır. Rehberlik için teşekkürler Anna. Artık yalnız seyahatimi planlarken kendimi daha güveniyorum. Hoş geldin, John. Eminim harika zaman geçireceksiniz ve solo maceranızda unutulmaz anılar yaratacaksınız. Desteğin için minnettarım Anna. Bu yeni maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum. Ders 7. Tutarlı bir egzersiz rutini oluşturmaya çalışıyorum. Merhaba Anna, tutarlı bir egzersiz rutini oluşturmaya çalışıyorum. Egzersiz rutininiz nasıldır? Merhaba John, egzersize öncelik vermeniz harika. Genelde sabahları yoga yaparım. Yoga güne başlamak için harika bir yol gibi geliyor. Yoga yapmaktan ne gibi faydalar elde ettiniz? Yoga esnekliği artırmama, güç kazanmama ve stresi azaltmama yardımcı oluyor. Aynı zamanda genel refahımı artırıyor. Bunlar harika faydalar Anna. Yogayı rutinime dahil etmekle ilgileniyorum. Yeni başlayanlar için herhangi bir ipucu var mı? Yeni başlayanlar için, uygun yoga dersleri veya eğitimlerle başlamak önemlidir. Doğru hizalamaya odaklanın ve vücudunuzu dinleyin. Bunu aklımda tutacağım, Anna. Yoga öğrenmek için önerdiğiniz belirli kaynaklar veya uygulamalar var mı? Mevcut birçok harika kaynak var. Yoga öğrenmek için bazı popüler uygulamalar arasında Yoga Studio, Down Dog ve Daily Yoga bulunur. Şu uygulamalara bakacağım, Anna. Sevdiğiniz başka favori egzersizleriniz veya aktiviteleriniz var mı? Yoganın yanı sıra, parkta yürüyüşe veya koşuya çıkmaktan ve evde kuvvet antrenmanı egzersizleri yapmaktan da zevk alıyorum. Yürüyüşleri, koşuları ve kuvvet antrenmanlarını dahil etmek çok yönlü bir rutin gibi geliyor. Bunları da eklemeyi düşüneceğim. Bu harika bir fikir, John. Egzersizlerinizi ilginç tutmak ve farklı kas gruplarını hedeflemek için bir dizi aktiviteye sahip olmak iyidir. Görüşlerin için minnettarım Anna. Şimdi tutarlı bir egzersiz rutini oluşturmak için motive oldum. Bunu duyduğuma sevindim John. Yavaş yavaş başlamayı
ve vücudunuzu dinlemeyi unutmayın. Tutarlılık sonuçları görmek için anahtardır. Bunu aklımda tutacağım, Anna. Egzersiz rutininizi paylaştığınız ve rehberlik sağladığınız için teşekkür ederiz. İşte daha sağlıklı bir yaşam tarzı. Ders 9. Smoothie yapmayı düşünüyorum. Merhaba Anna, smoothie yapmayı düşünüyorum. Ananas, mango, muz ve Hindistan cevizi sütü kullanmanızı önerir misiniz? Merhaba John, bu kombinasyon kulağa lezzetli geliyor. Ananas, mango, muz ve Hindistan cevizi sütü ferahlatıcı ve tropikal bir smoothie yapar. Böyle düşünmene sevindim Anna. Herhangi bir ek bileşen veya tatlandırıcı eklemeli miyim? Keskin bir dokunuş için bir miktar taze limon suyu veya daha tatlı bir tat tercih ederseniz biraz bal ekleyebilirsiniz. Limon suyu ve bal, anladım. Bunları smoothie'me eklediğimden emin olacağım. Kulağa mükemmel geliyor John. Pürüzsüz ve kremsi olana kadar her şeyi karıştırmayı unutmayın. Kesinlikle, Anna. Pürüzsüz ve kremsi bir kıvama gelene kadar karıştıracağım. Başka ipucu var mı? Smoothie'yi soğutmak ve ferahlatıcı hale getirmek için bir avuç buz küpü de ekleyebilirsiniz. Amaçladığım şey soğukkanlı ve ferahlatıcı, Anna. Bunu başarmak için biraz buz küpleri ekleyeceğim. Harika, John. Eminim smoothie'n harika olacak. Keyfini çıkarın. Önerileriniz için teşekkürler Anna. Tropikal smoothie'min tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ders 10, seninle bir şey hakkında konuşmak istedim. Merhaba Anna, seninle bir şey hakkında konuşmak istedim. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ama bazen üzüntü bunaltıcı oluyor. Merhaba John, dinlemek için buradayım. Bazen üzüntüden bunalmış hissetmek tamamen normaldir. Unutmayın, bununla tek başınıza yüzleşmek zorunda değilsiniz. Teşekkür ederim Anna. Konuşacak birine sahip olmak çok şey ifade ediyor. Bazen üzüntü başa çıkamayacak kadar fazlaymış gibi geliyor. Anlıyorum John. Ezici duygularla başa çıkmak zor olabilir. Gerektiğinde hissetmek ve destek almak için kendinize izin vermek önemlidir. Bunu duymak güven verici, Anna. Bu ezici üzüntü duygularıyla başa çıkmanın bazı yolları nelerdir? Yardımcı olabilecek farklı başa çıkma stratejileri vardır. Güvenilir bir arkadaşınızla veya aile üyesiyle konuşmayı, zevk aldığınız aktivitelere katılmayı, öz bakım yapmayı veya gerekirse profesyonel yardım aramayı deneyebilirsiniz. Bu stratejileri aklımda tutacağım, Anna. Biriyle konuşmak ve zevk aldığım etkinliklere katılmak iyi bir başlangıç noktaları gibi geliyor. Kesinlikle, John. Unutmayın, küçük adımlar atmak ve kendinize karşı nazik olmak anahtardır. İhtiyacınız olduğunda yardım istemek sorun değil. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederim, Anna. Üzüntü çok fazla olduğunda ulaşabileceğimi bilmek rahatlatıcı geliyor. Hoş geldin, John. Ulaşmaktan asla tereddüt etmeyin. Bu konuda yalnız değilsin ve birlikte zor zamanlardan geçebiliriz. Teşekkür ederim Anna. Sözlerin benim için çok şey ifade ediyor. Arkadaş olduğun için minnettarım. Bu duygu karşılıklı, John. Arkadaşlar birbirlerini desteklemek için buradalar, özellikle zor anlarda. Bunu birlikte atlatacağız. Ders 11. Kıyafet kodu. Merhaba Anna, tavsiyenizi sormak istedim. Tabii ki, sorun ne gibi görünüyor? Merhaba John, yardım etmek için buradayım. Aklında ne var? Resmi bir etkinliğe davetliyim ve kıyafet kuralları kravat gerektiriyor.
Bu benim tarzım değil ve zaten bir tane var. Anlıyorum John. Tarzınız değilse, geleneksel bir kravatın alternatiflerini keşfedebilirsiniz. Kıyafetinize kişilik bir dokunuş katabilecek papyon veya cep kareleri gibi başka seçenekler de var. Bu harika bir öneri Anna. Papyon veya cep kareleri hakkında hiç düşünmedim. Bunları alternatif olarak değerlendireceğim. Açık fikirli olmak ve farklı stillerle deney yapmak iyidir. Zevkinize uygun ve yine de etkinliğin kıyafet kurallarına uyan bir şey bulabilirsiniz. Bu doğru, Anna. Farklı seçenekleri keşfedeceğim ve kıyafet kodu gereksinimlerini karşılamaya devam ederken kişisel tarzıma uygun bir şey seçeceğim. Ruh bu, John. Giydiğiniz şeyde kendinizi rahat ve kendinden emin hissetmek önemlidir. Kesinlikle, Anna. Tavsiyeniz ve kutunun dışında düşünmemize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Bunu takdir ediyorum. Hoş geldin, John. Sana yardımcı olabildiğime sevindim. Unutmayın, stil kişisel bir ifadedir ve sizin için neyin işe yarayacağını bulmak anahtardır. Kıyafet seçiminizde iyi şanslar. Tekrar teşekkürler Anna. Bunu aklımda tutacağım ve tarzımı ve etkinliğin gereksinimlerini yansıtan bir karar vereceğim. Ders 12. Buradaki ana ulaşım modlarından bazıları nelerdir? Merhaba Anna, geçenlerde yeni bir şehre taşındım. Buradaki ana ulaşım modlarından bazıları nelerdir? Merhaba John, bu şehirde otobüsleri, trenleri ve tramvayları içeren kapsamlı bir toplu taşıma sistemi var. Bunu bilmek harika, Anna. Toplu taşıma sisteminde gezinmek için kullanabileceğim belirli uygulamalar veya web siteleri var mı? Evet, çeşitli uygulamalar ve web siteleri mevcuttur. Bazı popüler olanlar arasında şehrin resmi ulaşım uygulaması ve gerçek zamanlı güncellemeler ve rota planlaması sağlayan diğer üçüncü taraf uygulamaları bulunur. Resmi ulaşım uygulamasını indirdiğimden emin olacağım, Anna. Etrafta dolaşmak için uygun bir araç gibi görünüyor. Kesinlikle işe yarar, John. Ek olarak, taksiler ve araç paylaşım hizmetleri de bu şehirde yaygın olarak mevcuttur. Bunu duyduğuma sevindim Anna. Aralarından seçim yapabileceğiniz birden fazla ulaşım seçeneği olduğunu bilmek güven verici. Kesinlikle, John. İhtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak her durum için en uygun ulaşım modunu seçebilirsiniz. Bilgiye minnettarım Anna. Kesinlikle şehirde daha verimli gezinmemi sağlayacak. Sana yardımcı olabildiğime sevindim John. Ulaşım seçeneklerini keşfetmek, etrafta dolaşmanızı ve şehri keşfetmenizi kolaylaştıracaktır. Rehberliğiniz için teşekkürler Anna. Burada mevcut olan çeşitli ulaşım modlarını keşfetmeye ve kullanmaya başlamaktan heyecan duyuyorum. Ders 13. Son zamanlarda fitness seviyemi geliştirmeye çalışıyorum. Merhaba Anna, son zamanlarda fitness seviyemi geliştirmeye çalışıyorum. Ne tür egzersizler yapıyorsunuz? Bileşik hareketlerin faydalı olabileceğini duydum. Merhaba John, ben de bileşik hareketlere odaklanıyorum. Aynı anda birden fazla kas grubunu meşgul ederler ve genel güç ve koordinasyon için harikadırlar. Bazı örnekler arasında çömelme, deadlift ve bench press sayılabilir. İlginç bir şey, Anna. Bu egzersizleri duymuştum. Önerdiğiniz başka bileşik hareketler var mı? Kesinlikle, John. Çekme, akciğerler ve başüstü presler de çeşitli kas gruplarını hedefleyen etkili bileşik egzersizlerdir. Bunları aklımda tutacağım, Anna.
Görünüşe göre bileşik hareketleri rutinime dahil etmek genel zindeliğim için faydalı olacak. Kesinlikle, John. Bileşik egzersizler fonksiyonel güç oluşturmaya ve vücut kompozisyonunu iyileştirmeye yardımcı olur. Onlar da zaman açısından verimli. Bu bir artı, Anna. Her zaman antrenmanlarımdan en iyi şekilde yararlanmanın etkili yollarını arıyorum. Zindeliğini geliştirmek için motive olman harika, John. Vücudunuzu dinlemeyi, uygun formla başlamayı ve yavaş yavaş yoğunluğu artırmayı unutmayın. Tavsiye için teşekkürler Anna. Uygun forma öncelik verdiğimden ve egzersizlerimde kademeli olarak ilerlediğimden emin olacağım. Hoş geldin, John. Fitness yolculuğunuzun tadını çıkarın ve başka sorunuz varsa ulaşmaktan çekinmeyin. Bunun için minnettarım Anna. Sizi ilerlememden haberdar edeceğim. Daha sağlıklı ve daha güçlü bir gelecek için. Ders 14. Bu yeni uygulamanın hüküm ve koşulları. Merhaba Anna, bu yeni uygulamanın hüküm ve koşullarını okuyorum. Evet, onları iyice analiz ettim. Merhaba John. Bu harika. Herhangi bir yeni uygulama veya hizmeti kullanmadan önce hüküm ve koşulları okumak ve anlamak her zaman iyi bir fikirdir. Katılıyorum Anna. Neyi kabul ettiğimi ve hak ve sorumluluklarımın ne olduğunu bilmek önemlidir. Kesinlikle, John. Hüküm ve koşulları analiz ederken belirli bir nokta veya endişeyle karşılaştınız mı? Veri toplama ve gizlilik ile ilgili bazı hükümler fark ettim. Kişisel bilgilerimin nasıl kullanılacağını ve korunacağını anladığımdan emin olmak istedim. Bu geçerli bir endişe, John. Uygulamanın veri toplama ve gizlilik uygulamalarını anlamak, bilgilerinizi korumak için çok önemlidir. Kesinlikle, Anna. Verilerimin nasıl işleneceği konusunda rahat olduğumdan emin olmak için bu bölümleri ayrıntılı olarak incelemek için zaman ayırdım. Gizliliğini korumak konusunda proaktif olman harika, John. Başka sorularınız veya şüpheleriniz varsa, açıklama için her zaman uygulamanın destek ekibine ulaşabilirsiniz. Bu iyi bir öneri Anna. Herhangi bir ek soru ortaya çıkarsa bunu aklımda tutacağım. Bilgilenmek varsaymaktansa daha iyidir. Kesinlikle, John. Bilgilendirilmek, bir kullanıcı olarak sizi güçlendirir. Hüküm ve koşulları iyice analiz etmek için zaman ayırdığınız için mutluyum. Teşekkür ederim Anna. Bilinçli kararlar vermek benim için önemlidir, özellikle kişisel verilerim söz konusu olduğunda. Desteğiniz için minnettarım. Hoş geldin, John. Seni desteklemek için buradayım. Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa veya daha fazla sorunuz varsa, sormaktan çekinmeyin. Yapacağım, Anna. Rehberliğiniz ve desteğiniz benim için çok şey ifade ediyor. Yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim. Ders 15. Yeni bir daire arıyordum. Merhaba Anna, yeni bir daire arıyordum. Evet, bu hafta sonu için birkaç görüntüleme planladım. Umarım sevdiğim bir şey bulurum. Merhaba John. Bu harika. Birden fazla daireyi görüntülemek size nelerin mevcut olduğu hakkında daha iyi bir fikir verecek ve bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır. Katılıyorum Anna. Bir karar vermeden önce farklı seçenekleri keşfetmek ve çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Kesinlikle, John. Daireleri görüntülerken düzen, olanaklar ve konum gibi önemli özellikleri not ettiğinizden emin olun. Bu iyi bir nokta, Anna. Bu yönlere dikkat ettiğimden emin olacağım ve tercihlerime ve ihtiyaçlarıma uygun olup olmadıklarını göreceğim.
Evcil hayvan politikaları veya park yeri mevcudiyeti gibi belirli gereksinimler veya endişeleriniz hakkında sorular sormak da iyi bir fikirdir. Bunu aklımda tutacağım, Anna. Soru sormak, bilinçli bir seçim yapmak için gerekli tüm bilgileri toplamama yardımcı olacaktır. Doğru yaklaşım bu John. Zaman ayırın, her dairenin artılarını ve eksilerini karşılaştırın ve içgüdülerinize güvenin. Tavsiye için teşekkürler Anna. Görüşlere açık bir zihniyetle yaklaşacağım ve en iyi kararı vermem için kendime güveneceğim. Hoş geldin, John. İhtiyaçlarınıza uygun harika bir daire bulacağınızdan eminim. İzlemelerde iyi şanslar. Teşekkür ederim Anna. Desteğiniz için minnettarım. Nasıl gittiğinden sizi haberdar edeceğim ve umarım yakında ev diyebileceğim mükemmel bir yer bulurum. Ders 16. Potansiyel iş fırsatlarını araştırıyorum. Merhaba Anna, potansiyel iş fırsatlarını araştırıyorum. Benzer girişimlerde kanıtlanmış bir geçmişimiz var. Yeni bir iş girişimi düşünmek için gereksinimleriniz nelerdir? Merhaba John. Benzer girişimlerde kanıtlanmış bir geçmişe sahip olmamız etkileyici. Yeni bir iş girişimi düşünürken birkaç temel gereksinimi arıyorum. Bu şartlar neler, Anna? Potansiyel bir iş fırsatını değerlendirirken hangi faktörlere öncelik verdiğinizi merak ediyorum. İyi, önemli bir gereklilik, uygulanabilir bir pazardır. Sunmayı planladığımız ürün veya hizmet için bir talep olduğundan emin olmak istiyorum. Bu mantıklı, Anna. Güçlü bir pazar talebi, herhangi bir ticari girişimin başarısı ve sürdürülebilirliği için çok önemlidir. Kesinlikle, John. Diğer bir gereklilik rekabet avantajıdır. İşletmeyi rakiplerinden ayıran benzersiz satış noktaları veya yönleri arıyorum. Rekabet avantajına sahip olmak bize pazarda kesinlikle bir avantaj sağlayabilir, Anna. Müşterileri çekmek için değerli ve farklı bir şey sunmak önemlidir. Evet, kendimizi farklılaştırmak çok önemli, John. Ek olarak, girişimin finansal fizibilitesini ve potansiyel karlılığını da dikkate alıyorum. Finansal fizibilite ve karlılık çok önemli hususlardır, Anna. İşletmenin sürdürülebilir gelir ve kar üretebilmesini sağlamalıyız. Doğru, John. Son olarak, yeni girişimi desteklemek için sahip olduğumuz kaynakları ve yetenekleri de dikkate alıyorum. İş planını etkili bir şekilde yürütmek için gerekli araçlara sahip olup olmadığımızı belirlemek için kaynaklarımızı ve yeteneklerimizi değerlendirmek önemlidir Anna. Aynen öyle, John. Bu gereksinimleri göz önünde bulundurarak, başarı olasılığını artırabilir ve bilinçli iş kararları verebiliriz. Görüşlerin için minnettarım Anna. Yeni iş fırsatlarını değerlendirirken net bir dizi gereksinime sahip olmak yararlıdır. Potansiyel girişimleri keşfederken bunları aklımızda tutalım. Kesinlikle, John. Önümüzde ne gibi fırsatlar olduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Deneyimlerimizden yararlanalım ve bir sonraki girişimimiz için akıllı seçimler yapalım. Ders 17. Son zamanlarda çok seyahat ediyorum. Merhaba Anna, son zamanlarda çok seyahat ediyorum ve bazı değerli dersler aldım. Deneyimlerinizden bana verebileceğiniz herhangi bir tavsiye var mı? Merhaba John. Kesinlikle. Öğrendiğim önemli bir ders, seyahat ederken her zaman önemli belgelerin bir kopyasını taşımaktır. Bu harika bir ipucu, Anna. Önemli belgelerin kopyalarına sahip olmak, acil durumlarda veya beklenmedik durumlarda can kurtaran olabilir. Kesinlikle, John. Pasaportunuzun, kimliğinizin
seyahat güzergahınızın ve diğer önemli belgelerin kopyalarına sahip olmak iyi bir fikirdir. Bunu yapacağımdan emin olacağım, Anna. Yalnızca orijinallere güvenmek yerine hazırlıklı olmak ve kopyalarına sahip olmak daha iyidir. Bir başka yararlı ipucu, önemli belgelerin dijital kopyalarını telefonunuzda veya güvenli bir bulut depolama hizmetinde saklamaktır. Bu akıllıca bir yaklaşım, Anna. Dijital kopyaların depolanması ek bir yedekleme ve erişilebilirlik katmanı sağlayabilir. Evet, John. Kayıp veya hırsızlık durumunda dijital kopyalara sahip olmak, gerekli bilgilere hızlı bir şekilde erişmenize ve olayı bildirmenize yardımcı olabilir. Tavsiye için minnettarım, Anna. Sorunsuz ve sorunsuz bir deneyim sağlamak için seyahat ederken proaktif olmak ve önlem almak önemlidir. Hoş geldin, John. Bazı yararlı ipuçlarını paylaşabildiğim için mutluyum. Daha fazla güvenlik için kopyaları orijinallerinden ayrı bir yerde saklamayı unutmayın. Bu iyi bir hatırlatma, Anna. Kopyaları orijinallerinden ayrı, güvenli bir yerde sakladığımdan emin olacağım. Harika. Umarım bu ipuçları seyahatleriniz sırasında işe yarar, John. Maceralarınızın tadını çıkarın ve güvende kalın. Teşekkür ederim, Anna. Bu dersleri aklımda tutacağım ve seyahatlerimden en iyi şekilde yararlanacağım. Tavsiyeniz benim için gerçekten değerli. Ders 18. Yaklaşan seyahatimiz için fiyatlara bakıyordum. Merhaba Anna, yaklaşan seyahatimiz için fiyatlara bakıyordum. Onlar harikalar. Bunu yap, ben de bazı önemli eşyaları toplarım. Merhaba John. Fiyatlar hakkında harika bir haber. Seyahatlerimiz için iyi fırsatlar bulabilmemiz her zaman bir rahatlama olur. Kesinlikle, Anna. Seyahat masraflarından tasarruf etmek, bütçemizi seyahat sırasında diğer keyifli deneyimlere ayırmamızı sağlar. Kesinlikle, John. Paketlerken, hava durumuna uygun kıyafetler, tuvalet malzemeleri ve gerekli ilaçlar gibi temel malzemeleri eklediğinizden emin olun. Bu iyi bir hatırlatma, Anna. Doğru eşyaları paketlemek, yolculuğumuz boyunca hazırlıklı ve rahat olmamızı sağlar. Ek olarak, elektronik cihazları ve şarj cihazlarını ve ihtiyaç duyabileceğiniz seyahat adaptörlerini paketlemeyi unutmayın. Doğru, Anna. Özellikle navigasyon veya iletişim için bunlara güveniyorsak, elektronik cihazlarımızın şarj edilmiş ve kullanıma hazır olması önemlidir. Aynen öyle, John. Ayrıca, yara bandı ve ağrı kesiciler gibi temel tıbbi malzemelerle küçük bir ilk yardım çantasını paketlemek de iyi bir fikirdir. Bunu listeme ekleyeceğim, Anna. İlk yardım çantasına sahip olmak, küçük yaralanmalar veya sağlık sorunları durumunda bize gönül rahatlığı sağlar. Son olarak, pasaport, vize veya seyahat sigortası bilgileri gibi ihtiyacınız olan seyahat belgelerini paketlemeyi unutmayın. Kesinlikle, Anna. Seyahat belgeleri çok önemlidir ve ayrılmadan önce onlara sahip olduğumuzdan emin olmak için 2 kez kontrol etmeliyiz. Harika. Artık her şeyi kapsadığımıza göre, seyahatimizin tadını çıkarmaya ve kalıcı anılar yaratmaya odaklanabiliriz. Hatırlatmalar için teşekkürler, Anna. Sorunsuz ve keyifli bir yolculuk için ihtiyacımız olan her şeyi topladığımdan emin olacağım. Hadi birlikte harika bir yolculuk yapalım. Hoş geldin, John. Gezimiz için de heyecanlıyım. En iyi şekilde yararlanalım ve harika zaman geçirelim. Ders 19. Bence son teslim tarihini uzatmalıyız. Merhaba Anna, sahip olduğumuz iş hacmi göz önüne alındığında son tarihi uzatmamız gerektiğini düşünüyorum. Merhaba John, katılıyorum. Tamamlamamız gereken iş miktarıyla son teslim tarihini uzatmak,
yüksek kaliteli bir sonuç sunmamızı sağlayacaktır. Kesinlikle, Anna. Gerçekçi olmayan bir son teslim tarihini karşılamak için acele etmekten ziyade kaliteye öncelik vermek önemlidir. Kesinlikle, John. Son teslim tarihini uzatarak, kapsamlı planlama, yürütme ve inceleme için daha fazla zaman ayırabiliriz. Bu akıllıca bir yaklaşım, Anna. Çalışmamızın iyi düşünüldüğünden ve istenen standartları karşıladığından emin olmak için gerekli zamanı ayırmak daha iyidir. Ayrıca, son teslim tarihini uzatmak, ortaya çıkabilecek beklenmedik zorlukları veya revizyonları ele almak için bize daha fazla esneklik sağlayacaktır. Haklısın, Anna. Projeyi etkileyebilecek öngörülemeyen durumlarla başa çıkmak için biraz tampon zamana sahip olmak her zaman iyidir. Ek olarak, son teslim tarihini uzatmak, sağlıklı bir iş-yaşam dengesini korumamıza ve aşırı stres veya tükenmişliği önlememize yardımcı olabilir. Bu önemli bir husus, Anna. Refahımıza dikkat etmek ve sürdürülebilir bir tempo sürdürmek, uzun vadeli üretkenlik için çok önemlidir. Kesinlikle, John. Kendimize bakarken mükemmel sonuçlar vermemizi sağlayan bir denge bulmak çok önemlidir. Son teslim tarihini uzatma olasılığını proje paydaşları Anna ile tartışacağım. Ek zamana ihtiyaç duyulacağını anlayacaklarına inanıyorum. Bu iyi bir plan gibi geliyor John. Paydaşlarla son tarih uzatmalarını tartışırken açık iletişim ve şeffaflık çok önemlidir. Katkıların için teşekkürler, Anna. Bakış açınız ve içgörüleriniz bilinçli kararlar vermede değerlidir. Mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için birlikte çalışalım. Hoş geldin, John. Katkıda bulunabildiğim için mutluyum. Ortak çabalarımızla olağanüstü sonuçlar vereceğimizden eminim. Hadi işe koyulalım. Ders 20. Yaklaşan seyahatimiz için ulaşım seçeneklerini düşünüyordum. Merhaba Anna, yaklaşan seyahatimiz için ulaşım seçeneklerini düşünüyordum. Toplu taşımacılığı tercih ederim. Otobüs sistemi burada güvenilir mi? Merhaba John, toplu taşıma uygun bir seçimdir. Buradaki otobüs sistemi genellikle güvenilirdir. Ancak iniş ve çıkışları var. Anlıyorum Anna. Otobüs sisteminin güvenilirliği hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Dikkate alınması gereken belirli faktörler var mı? İyi, John, otobüs sisteminin güvenilirliği trafik koşulları ve günün saati gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu mantıklı, Anna. Sanırım seyahatimizi buna göre planlamanın ve yoğun saatlerde olası gecikmeleri göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle, John. Otobüs tarifelerini kontrol etmek ve beklenmedik gecikmeler durumunda fazladan zaman ayırmak iyi bir fikirdir. Bunu aklımda tutacağım, Anna. Programlarımıza hazırlıklı ve esnek olmak, otobüs sisteminde daha etkili bir şekilde gezinmemize yardımcı olacaktır. Ek olarak, bazı otobüs güzergahlarının frekans ve talep farklılıkları nedeniyle diğerlerinden daha güvenilir olabileceğini belirtmekte fayda var. İyi bir nokta, Anna. Güvenilirliği ve hizmet sıklığı ile bilinen otobüs güzergahlarını araştırabilir ve tanımlayabiliriz. Kesinlikle, John. Sorunsuz ve zamanında seyahat sağlamak için bilgi toplamak ve rotalarımızı önceden planlamak her zaman faydalıdır. Anlayışlara minnettarım Anna. Toplu taşıma uygun maliyetli ve çevre dostu bir seçenek olabilir, bu nedenle otobüs sisteminin güvenilirliğini bilmek harika. Hoş geldin, John. Bazı bilgiler verebildiğim için mutluyum. Mevcut toplu taşıma seçeneklerinden en iyi şekilde yararlanalım ve seyahatimizin tadını çıkaralım. Katılıyorum, Anna.
Toplu taşımacılığı kullanarak daha sürükleyici ve sürdürülebilir bir seyahat deneyimine sahip olabiliriz. Hadi macerayı kucaklayalım. Ders 21. Gelecek hafta sonu planımızı düşünüyordum. Merhaba Anna, gelecek hafta sonu planımızı düşünüyordum. Aklınızda belirli bir fikir var mı? Merhaba John. İyi, yakındaki bir yürüyüş parkurunu keşfetmeyi düşünüyordum. Doğanın tadını çıkarmak ve biraz egzersiz yapmak için harika bir yol olabilir. Kulağa harika geliyor Anna. Yürüyüşten zevk alıyorum ve açık havada vakit geçirmenin ferahlatıcı bir yolu. Hangi yolu düşünüyordun? Cascade Path adında bir iz olduğunu duydum. Güzel manzarası ve orta zorluk seviyesiyle tanınır. Bizim için iyi bir uyum gibi görünüyor. Kulağa mükemmel geliyor Anna. Orta zorluk keyifli olurdu ve çevreyi takdir etmek için zaman ayırabiliriz. İzin ne kadar uzun olduğunu biliyor musun? Evet, Cascade Path yaklaşık 5 mil uzunluğundadır. Bu nedenle bir günlük yürüyüş için yönetilebilir bir mesafe olmalıdır. Harika. Biraz su, atıştırmalık ve güneş kremi hazırladığımdan emin olacağım. Yürüyüş için yanımızda getirmemiz gereken başka bir şey var mı? İlk yardım çantası, harita veya iz rehberi ve acil durumlar için tam şarjlı bir telefon gibi bazı temel unsurları içeren küçük bir sırt çantasına sahip olmak her zaman iyi bir fikirdir. İyi düşündüm Anna. Yürüyüşe çıkarken güvenlik ve hazırlık önemlidir. Dışarı çıkmadan önce o eşyaları topladığımdan emin olacağım. Mükemmel. Uygun şekilde giyindiğimizden ve gerekli ekstra katmanları getirdiğimizden emin olmak için hava tahminini tarihe yakın bir zamanda kontrol edebiliriz. Bu iyi bir nokta, Anna. Hava koşullarının farkında olmak, yürüyüş boyunca rahat kalmamıza yardımcı olacaktır. Yürüyüş fikrine katılmana sevindim John. Hafta sonumuzu geçirmenin eğlenceli ve canlandırıcı bir yolu olacağını düşünüyorum. Kesinlikle, Anna. Doğayı keşfetmek ve bir yürüyüşte kendimize meydan okumak mükemmel bir hafta sonu planı gibi geliyor. Bunu dört gözle bekliyorum. Ben de, John. Bunu unutulmaz bir yürüyüş macerası haline getirelim. Seninle yola çıkacağım için heyecanlıyım. Ders 22. Paketleme konusunda herhangi bir öneriniz var mı? Merhaba Anna, gelecek seyahatimizi planlıyorum. Paketleme konusunda önerileriniz var mı? Merhaba John. En iyi önerilerimden biri hafif paketlemek. Daha az bagajla seyahat etmek seyahatimizi daha rahat ve keyifli hale getirebilir. Bu harika bir öneri Anna. Hafif paketleme bizi ağır çanta taşıma zahmetinden kurtarabilir ve seyahatlerimiz sırasında daha fazla esneklik sağlayabilir. Kesinlikle, John. Diğer bir ipucu da katmanlanabilen kıyafetler getirmektir. Bu şekilde kıyafetlerimizi hava veya sıcaklık değişikliklerine göre ayarlayabiliriz. Katmanlama mantıklı, Anna. Bize aşırı paketleme yapmadan farklı iklimlere veya ortamlara uyum sağlama esnekliği verir. Aynen öyle, John. Özellikle su veya beklenmedik yağmur içerebilecek aktiviteler için çabuk kuruyan giysiler getirmek de yararlıdır. İyi bir nokta, Anna. Hızlı kuruyan giysiler, seyahatimiz sırasında onları yıkamamız veya kurutmamız gerektiğinde can kurtaran olabilir. Zaman kazandırır ve bizi rahat ettirir. Ek olarak, farklı kıyafetler oluşturmak için karıştırılabilen ve eşleştirilebilen çok yönlü parçaları düşünün. Bu, sınırlı gardırobumuzun kullanımını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. Bu akıllıca bir yaklaşım, Anna. Çok yönlü giyim seçeneklerine sahip olmak, aşırı eşyaları paketlemeden farklı görünümler yaratmamızı sağlar. Rahat ayakkabılar, tuvalet malzemeleri ve gerekli ilaçlar gibi
temel ihtiyaçları paketlemeyi unutmayın. Bu öğeler seyahat deneyimimizi büyük ölçüde geliştirebilir. Kesinlikle, Anna. Rahat ayakkabılar keşfetmek için bir zorunluluktur ve gerekli tuvalet malzemeleri ve ilaçlara sahip olmak ihtiyacımız olan şeye sahip olmamızı sağlar. Son olarak, ziyaret edeceğimiz destinasyonların belirli kıyafet kurallarını veya kültürel normlarını kontrol etmeyi unutmayın. Bu, uygun şekilde paketlememize yardımcı İyi olabilir. hatırlatma, Anna. Yerel geleneklere saygılı olmak ve kıyafet kurallarına bağlı kalmak kültürel hassasiyet gösterir ve uyum sağlamamıza yardımcı olur. Bu önerileri yararlı bulduğuna sevindim John. Hafif ve akıllı paketleme, seyahatimizi daha konforlu ve stressiz hale getirebilir. Teşekkür ederim Anna. Önerileriniz, seyahatimiz için nasıl paketlediğimiz konusunda kesinlikle bir fark yaratacaktır. Hafif paketleyelim ve maceramızın tadını sonuna kadar çıkaralım. Ders 23. Bir sahil kasabasını ziyaret etmeyi düşünüyorum. Hey Anna, bir geziye çıkmayı düşünüyordum. Kulağa heyecan verici geliyor. Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Merhaba John, bir sahil kasabasını ziyaret etmeyi düşünüyorum. Güzel olduğunu ve muhteşem plajları olduğunu duydum. Kulağa harika geliyor Anna. Kasabaları genellikle rahatlatıcı ve pitoresk bir kaçamak sunar. Hangi kasabayı düşünüyorsun? Seaside Cove adında bir kasabayı ziyaret etmek istiyorum. Büyüleyici atmosferi, doğal sahil şeridi ve canlı yerel kültürü ile tanınır. Seaside Cove mükemmel bir yer gibi görünüyor, Anna. Ben de bunun hakkında harika şeyler duydum. Ne zaman gitmeyi planlıyorsun? Gelecek ay, yoğun olmayan sezonda gitmeyi düşünüyorum. Daha az kalabalık olmalı ve daha huzurlu bir deneyimin tadını çıkarabiliriz. Bu akıllıca bir karar Anna. Yoğun sezon dışı dönemde gitmek, kalabalıktan kaçınmamızı ve potansiyel olarak konaklama için daha iyi fırsatlar almamızı sağlar. Kesinlikle, John. Artı, kendimizi yerel kültüre tamamen kaptırmak ve şehrin güzelliğinin tadını çıkarmak için daha iyi bir şansımız olacak. Seaside Cove'da kaçırmamamız gereken belirli aktiviteleri veya cazibe merkezlerini araştırdınız mı? Evet, yapılacak çok şey var. Plajları keşfedebilir, su sporlarını deneyebilir, yerel müzeleri ziyaret edebilir ve taze deniz ürünleriyle kendinizi şımartabiliriz. Kulağa harika bir güzergah gibi geliyor, Anna. Özellikle yerel deniz ürünlerini denemek için heyecanlıyım. Sahil kasabalarında lezzetli olduğunu duydum. Kesinlikle, John. Denizin lezzetlerinin tadını çıkarabilir ve kıyı yaşam tarzını sonuna kadar deneyimleyebiliriz. Unutulmaz bir yolculuk olacak. Bu gezi için çok heyecanlıyım, Anna. Konaklamalarımızı ve aktivitelerimizi planlamaya başlayalım. Seaside Cove, sizinle keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ben de aynı şekilde hissediyorum John. Bu yolculuğu gerçeğe dönüştürelim ve kalıcı anılar yaratalım. İnanılmaz bir macera olacak. Ders 24. Yeni ürünümüz için bazı pazarlama stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapıyorum. Hey Anna, yeni ürünümüz için bazı pazarlama stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapıyorum. Mikro influencerlarla ortaklık kurmanın etkili olacağını düşünüyorum. Merhaba John. Bu harika bir fikir. Mikro etkileyiciler, hedef pazarımıza daha etkili bir şekilde ulaşmamıza yardımcı olabilecek özel ve etkileşimli bir kitleye sahiptir. Aynen öyle, Anna. Daha küçük ama son derece meşgul takipçileri genellikle yaptıkları tavsiyelere daha fazla özgünlük ve güven getirir. Katılıyorum John. Mikro etkileyiciler genellikle takipçileri tarafından daha ilişkilendirilebilir ve güvenilir olarak görülür ve bu da marka algımızı olumlu yönde etkileyebilir.
Ek olarak, mikro etkileyicilerle ortaklık yapmak, belirli niş pazarları hedeflememizi ve daha odaklanmış bir kitleye ulaşmamızı sağlar. Bu önemli bir avantaj, John. Marka değerlerimize ve hedef kitlemize uygun mikro etkileyicilerle ortaklık kurarak, mesajımızın doğru kişilerle rezonansa girmesini sağlayabiliriz. Ayrıca, mikro etkileyicilerle işbirliği yapmanın, daha büyük etkileyiciler veya ünlülerle çalışmaya kıyasla daha uygun maliyette olabileceğini düşünmeye değer. Kesinlikle, John. Mikro etkileyiciler daha düşük ücretler talep etme eğilimindedir veya hatta ürün değişimlerine açık olabilir. Bu da onu pazarlama stratejimiz için daha bütçe dostu bir seçenek haline getirir. Diğer bir avantaj, mikro etkileyicilerin içeriklerinde genellikle daha yüksek etkileşim oranlarına sahip olmalarıdır. Bu da ürünümüzün muhtemelen daha fazla ilgi göreceği ve daha fazla heyecan yaratacağı anlamına Bu gelir. çok önemli bir nokta, John. Daha yüksek katılım, daha fazla marka bilinirliğine ve potansiyel müşteri dönüşümlerine yol açabilecek artan görünürlük anlamına gelir. Aynı sayfada olduğumuza sevindim, Anna. Mikro etkileyicilerle ortaklık yapmak, yeni ürünümüzü tanıtmak için etkili bir pazarlama stratejisi gibi görünüyor. Kesinlikle, John. Markamıza uygun mikro etkileyicileri araştırmaya ve belirlemeye başlayalım. Pazarlama çabalarımız üzerindeki etkisini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 25. Bu turistik yerler için giriş ücreti olup olmadığını biliyor musunuz? Hey Anna, gezimiz sırasında ziyaret etmek istediğimiz cazibe merkezlerine bakıyordum. Bu turistik yerler için giriş ücreti olup olmadığını biliyor musunuz? Merhaba John. Evet, bazılarının giriş ücreti olabilir. Popüler turistik yerlerin siteyi korumak ve korumak için bir ücret talep etmesi yaygındır. Bu mantıklı, Anna. Giriş ücreti ödemek, cazibe merkezlerinin bakımını desteklemeye yardımcı olur ve gelecek yıllar boyunca ziyaretçiler tarafından keyif almalarını sağlar. Kesinlikle, John. Bu ücretleri seyahat bütçemizin bir parçası olarak düşünmek ve buna göre plan yapmak önemlidir. Ücretsiz giriş sunan veya indirimli fiyatlara sahip herhangi bir cazibe merkezi olup olmadığını biliyor musunuz? Evet, bazı turistik yerlerin ücretsiz giriş veya indirimli fiyatlar sundukları belirli günleri veya saatleri olabilir. Resmi web sitelerini kontrol etmeye veya bu tür bilgiler için doğrudan onlarla iletişime geçmeye değer. Bu iyi bir fikir, Anna. Ücretsiz giriş veya indirimli fiyatlardan yararlanmak, deneyimlerden ödün vermeden tasarruf etmemize yardımcı olabilir. Bunlara ek olarak, indirimli bir fiyata birden fazla cazibe merkezine erişim sağlayan cazibe kartları veya şehir kartları satın almayı da inceleyebiliriz. Bunu hiç düşünmemiştim, Anna. Belirli bir bölgedeki çeşitli cazibe merkezlerini ziyaret etmeyi planlıyorsak, cazibe kartı satın almak uygun maliyetli bir seçenek olabilir. Aynen öyle, John. Bu kartlar genellikle kolaylık ve tasarruf sunar, özellikle paketli bir güzergahımız varsa ve zamanımızdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsak. Anlayışınız için teşekkürler, Anna. Seyahatimizi daha bütçe dostu hale getirmek için giriş ücretlerini göz önünde bulundurmak ve farklı seçenekleri keşfetmek önemlidir. Hoş geldin, John. Önceden planlama yapmak ve cazibe merkezleriyle ilgili maliyetlere dikkat etmek, iyi hazırlanmış ve keyifli bir yolculuk yapmamıza yardımcı olabilir. Ziyaret etmek istediğimiz turistik yerler için giriş ücretlerini ve mevcut indirimleri araştırdığımızdan emin olalım. Seyahat programımızı ve bütçemizi buna göre planlamamıza yardımcı olacaktır. Kesinlikle, John. Bunu yaparak, seyahatimizden en iyi şekilde yararlanabilir ve herhangi bir sürpriz olmadan unutulmaz deneyimler yaşamamızı sağlayabiliriz. Ders 26. Bu odanın ne kadar açık ve geniş hissettirdiğini fark ettiniz mi? Hey Anna, bu odanın ne kadar açık ve geniş hissettirdiğini fark ettin mi? Evet, aldım John. Sanırım büyük pencereler ve yüksek tavanlar yüzünden.
Kesinlikle, Anna. Pencerelerden gelen bol doğal ışık, açıklık hissi yaratır ve odayı daha davetkar hissettirir. Katılıyorum John. Doğal ışık, alanları daha büyük ve daha parlak hissettirmenin bir yoluna sahiptir ve bu da genel ferahlığa katkıda bulunur. Yüksek tavanlar da önemli bir rol oynamaktadır. Odaya ihtişamlı bir his verir ve ferahlık hissi yaratırlar. Bu doğru, John. Daha yüksek tavanlar gözü yukarı çekerek odayı daha geniş hissettirir ve genel açıklık hissine katkıda bulunur. Bu mimari özelliklere sahip odaları her zaman takdir etmişimdir. Bir mekanın nasıl hissettirdiği konusunda büyük bir fark yaratırlar ve genel ambiyansı geliştirebilirler. Ben de aynı şekilde hissediyorum John. Bu tasarım öğeleri bir odayı dönüştürebilir ve vakit geçirmek için daha keyifli bir yer haline getirebilir. Doğal ışık, büyük pencereler ve yüksek tavanların kombinasyonunun bu kadar hoş ve ferah bir atmosfer yaratabilmesi ilginçtir. Kesinlikle, John. Düşünceli tasarım seçimlerinin bir alanı algılama ve deneyimleme şeklimizi nasıl etkileyebileceğinin bir kanıtıdır. Böyle bir odamız olmasına sevindim. Bu unsurlar nedeniyle çok açık ve ferah hissettiriyor. Rahatlamak ve gevşemek için gerçekten harika bir yer. Ders 27. Daha sonra market alışverişine gidiyorum. Merhaba Anna, daha sonra market alışverişine gidiyorum. İhtiyacınız olan özel bir şey var mı? Merhaba John. Evet, birkaç öğemiz tükeniyor. Senin için bir liste yapacağım. Tamam, anladım. Listedeki her şeyi aldığımdan emin olacağım. Teşekkür ederim, John. İşte liste. Yumurta, süt, ekmek ve bazı taze meyve ve sebzeler. Not edildi, Anna. O eşyaları aldığımdan emin olacağım. Harika. Oh, ve biraz tavuk göğsü almayı da unutma. Tabii ki, Anna. Listeye tavuk göğsü ekleyeceğim. Geri döndüğünüzde yiyecekleri taşımak için yardıma ihtiyacınız var mı? Bu işe yarar Anna. Yola çıktığımda sana haber veririm ki benimle kapıda buluşabilirsin. Kulağa hoş geliyor John. Çantalar konusunda sana yardım etmeye hazır olacağım. Teşekkürler Anna. Yardımınız için minnettarım. Birazdan görüşürüz. Bunu dört gözle bekliyorum John. Güvenli alışveriş. Ders 28. Yeni bir fitness rutinine başladığını duydum. Merhaba Anna, yeni bir fitness rutinine başladığını duydum. Bu akıllıca bir hareket. Merhaba John. Evet, sağlığıma öncelik vermek ve forma girmek istiyorum. Sağlıklı bir diyetin fitness hedeflerimi tamamladığına inanıyorum. Kesinlikle Anna. Besleyici yiyecekler yemek, vücudunuza en iyi performansı göstermesi için ihtiyaç duyduğu yakıtı sağlayacaktır. Yemeklerime daha fazla meyve, sebze ve yağsız protein eklemeyi planlıyorum. Bu harika bir yaklaşım Anna. Bu yiyecekler vitaminler, mineraller ve temel besinler açısından zengindir. Ayrıca işlenmiş yiyecekleri ve şekerli içecekleri azaltmak istiyorum. Olumlu bir fark yaratacağını düşünüyorum. Kesinlikle haklısın Anna. İşlenmiş yiyecekleri ve şekerli içecekleri azaltmak genel refahınızı artırabilir. Yeni sağlıklı tarifleri denemekten ve sağlıksız atıştırmalıklara lezzetli alternatifler keşfetmekten heyecan duyuyorum. Ruh bu, Anna. Sağlıklı beslenmek sıkıcı olmak zorunda değildir. Dışarıda çok sayıda lezzetli ve besleyici seçenek var. Böyle düşünmene sevindim John.
Sağlıklı seçimler yaparken yemeğin tadını çıkarabileceğimi bilmek motive edici. Kesinlikle, Anna. Hem keyif hem de beslenmeyi içeren dengeli bir yaklaşıma sahip olmak önemlidir. Daha sağlıklı bir yaşam tarzına giden bu yolculuğu dört gözle bekliyorum John. Desteğiniz için minnettarım. Hoş geldin, Anna. Yolun her adımında sizi desteklemek için buradayım. Birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir gelecek için çaba gösterelim. Ders 29. Çoğu şehirde iyi bağlantılı otobüs veya metro sistemleri vardır. Merhaba Anna, farklı şehirlerde ulaşım seçeneklerini düşünüyordum. Kesinlikle, çoğu şehirde iyi bağlantılı otobüs veya metro sistemleri var, değil mi? Merhaba John, kesinlikle haklısın. Birçok şehir, sakinler ve ziyaretçiler için işe gidip gelmeyi kolaylaştıran verimli ve iyi bağlantılı otobüs veya metro sistemlerine sahiptir. Bunu bilmek güzel, Anna. Yeni bir şehri keşfederken güvenilir toplu taşıma seçeneklerine sahip olmak güven verici. Kesinlikle, John. Toplu taşıma, özellikle yoğun trafiğin olduğu kentsel alanlarda dolaşmanın uygun maliyetli bir yolu olabilir. Katılıyorum Anna. Otopark bulma veya trafikte oturma güçlüğüyle uğraşmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak genellikle daha verimlidir. Kesinlikle, John. Ayrıca, toplu taşıma araçlarını kullanmak daha çevre dostu olabilir ve bireysel karbon ayak izlerini azaltabilir. Bu harika bir nokta, Anna. Ulaşım seçimlerimizin çevre üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmak önemlidir. Kesinlikle, John. Toplu taşımacılığı tercih ederek şehirlerdeki tıkanıklığın ve hava kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunabiliriz. Bunu kesinlikle aklımda tutacağım, Anna. Yeni yerlere seyahat ettiğimde, mevcut toplu taşıma seçeneklerini keşfettiğimden emin olacağım. Bu akıllıca bir yaklaşım, John. Toplu taşıma, şehrin eşsiz bir perspektifini ve deneyimini sağlayabilir. Bunu dört gözle bekliyorum Anna. Toplu taşıma kullanmanın faydalarını vurguladığınız için teşekkür ederiz. Gelecekteki seyahatlerimde öncelik vereceğim bir şey. Hoş geldin, John. Gelecekteki maceralarınızın tadını çıkarın ve nereye giderseniz gidin toplu taşıma sistemlerinden en iyi şekilde yararlanın. Güvenli seyahatler. Tekrar teşekkürler Anna. Görüşlerinizi ve iyi dileklerinizi takdir ediyorum. Keyifli ve sürdürülebilir seyahatler yapacağımdan emin olacağım. Ders 30. Resim yapmayı hobi olarak aldığını duydum. Merhaba Anna, resim yapmayı hobi olarak aldığını duydum. Kulağa büyüleyici geliyor. Merhaba John. Evet, son zamanlarda resim yapmaya başladım ve benim için harika bir yaratıcı çıkış noktası oldu. Bu harika, Anna. Sanatsal yönünüzü keşfetmek tatmin edici ve keyifli bir deneyim olabilir. Gerçekten öyle, John. Kendimi renkler ve fırça darbeleriyle ifade etmeyi sakinleştirici ve tedavi edici buluyorum. Nedenini anlayabiliyorum Anna. Boyama, hayal gücünüzü açığa çıkarmanıza ve benzersiz bir şey yaratmanıza olanak tanır. Aynen öyle, John. Boş bir tuvalin güzel bir sanat eserine dönüşmesi şaşırtıcı. Daha önce hiç resim yapmayı denemedim ama deneyiminizi duymak kendi sanatsal yolculuğuma başlamamı sağlıyor. Bunu duymak harika John. Resim yapmak rahatlamak, gevşemek ve yeni yetenekler keşfetmek için harika bir yol olabilir. Her zamanki rutinimden ferahlatıcı bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Yakında deneyebilirim. Bunu yapmanı tavsiye ederim John.
Hangi gizli yetenekleri ortaya çıkarabileceğinizi asla bilemezsiniz. Teşvik ettiğin için minnettarım Anna. Gerekli malzemeleri toplamaya başlayacağım ve boyamaya bir şans vereceğim. Ruh bu, John. Sürecin tadını çıkarın ve yaratıcılığınızın akmasına izin verin. Sanat eserlerini görmek beni heyecanlandırıyor. Teşekkür ederim Anna. Bu yeni hobiyi keşfetmeyi ve sanatsal yolculuğumu sizinle paylaşmayı dört gözle bekliyorum. Ders 8. Vize başvurusu sürecindeyim. Merhaba Anna, vize başvurusu sürecindeyim. Başvurumun durumunu nasıl kontrol edebilirim? Merhaba John, başvurunuzun durumunu kontrol etmek için, çevrimiçi olabilir veya başvurduğunuz elçilik veya konsolosluk ile iletişime geçebilirsiniz. Çevrimiçi olmak kulağa uygun geliyor. Başvuru durumumu kontrol etmek için hangi web sitesini veya platformu kullanmalıyım? Büyükelçilik veya konsolosluğun web sitesinde genellikle başvuru durumunuzu takip edebileceğiniz özel bir bölüm bulunur. Vize hizmetleri veya başvuru izleme sayfasını arayın. Bu mantıklı, Anna. Büyükelçilik veya konsolosluğun web sitesini ziyaret edeceğim ve uygulama izleme bölümünü arayacağım. Bu iyi bir plan, John. İzleme bölümünü bulduğunuzda, durumunuza erişmek için başvuru referans numaranızı veya diğer ayrıntıları girmeniz gerekebilir. Başvuru referans numaramın elinizin altında olduğundan emin olacağım, Anna. Durumu kontrol etmenin başka yolları var mı? İsterseniz, doğrudan elçilik veya konsolosluk ile de iletişime geçebilirsiniz. Size en doğru ve güncel bilgileri sağlayabilecekler. Bunu aklımda tutacağım, Anna. Başvuru durumumu kontrol etmek için birden fazla seçeneğim olduğunu bilmek güzel. Kesinlikle, John. Başvurunuzun ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olmak her zaman iyi bir fikirdir. Rehberlik için teşekkürler Anna. Önerilerinizi takip edeceğim ve vize başvurumu takip edeceğim. Hoş geldin, John. Umarım başvurunuzla her şey yolunda gider. İyi şanslar. Bunun için minnettarım Anna. Proaktif kalacağım ve başvuruma göz kulak olacağım.